Merhaba arkadaşlar. Serdar Kıcıklar Karikatür Mizah kanalıma hoş geldiniz. Karikatür sanatının temel eğitim kapsamındaki Karikatüre Başlangıç serisi derslerimizin 12.sinde karikatür türlerinden yazısız karikatürde kompozisyon konusunu ele alacağız. Yazısız karikatür olarak da bilinen grafik gülmece tarzındaki karikatür çizimi yolculuğuna espriyi, ironiyi en anlaşılır şekilde yalın bir çizgiyle direkt olarak anlatabilmek önemlidir arkadaşlar. Bu anlamda karikatürümüzde öncelikli hedef bu olmalıdır. Kısacası doğru kompozisyonu kurgulamak her şeydir. Karikatürümüzün çerçevesini çizdikten sonra başlıyoruz arkadaşlar. Karikatür sanatında da kompozisyonumuzu oluştururken tasarımdaki 1/3 kuralını uygulayabiliriz. Bunun için çalışma alanı içindeki en dikkat çeken algıda seçicilik dediğimiz odak noktalarını bulmak için kağıdımızı yatayda ve dikeyde eşit olarak bölüyoruz arkadaşlar. Solda üstteki birinci nokta %41 oranında gözün ilk yöneldiği yerdir. Sol alttaki ikinci nokta ise %25 oranında, sağ üstteki üçüncü nokta %20, sağ alttaki dördüncü nokta ise %14 oranı ile göz algımızın en dikkat çeken noktalarıdır. Bu bilgiler ışığında karikatürümüzü birlikte çizelim arkadaşlar. Karikatürümüzdeki kompozisyonda ilk görülmesini istediğimiz konunun öznesi olan figürü ya da figürleri çalışma alanımız içindeki en önemli birinci ve ikinci noktalara konumlandıralım. Karikatürün akış yönü ve anlaşılabilirliği açısından soldan sağa doğru konumlandırmak daha ergonomik ve doğru olacaktır. Esprinin öznesi olan figürü ya da figürleri kompozisyonumuzda, tasarımda 1/3 kuralını kullanarak konumlandırdıktan sonra anlatılmak istenen mesajın iletilmesi için çok sade bir çizgi stiliyle karikatürümüzü çizebiliriz arkadaşlar. Bu uygulama yöntemi dışında farklı çözümlemeler de kullanılabilir. Yerine göre konunun ve esprinin içeriğine de bağlıdır. Bu futbolcuyu karikatürdeki konumuzun öznesi olarak odak noktasına konumlandırdık. Perspektif olarak bize yakın durduğu için birazdan kalın kontür çizgileriyle çinileyeceğiz. Futbolcu figürümüzü hareketlendirmek ve perspektifi de güçlendirmek için özellikle belli bir ölçüde çerçevenin dışına da taşma yaptım arkadaşlar. Evet, futbolcumuz topu almış, motivasyonu yüksek ve hızlı bir şekilde ceza sahasına doğru ilerlemekte. Karikatürümüzde konuya bağlı olarak arka plan çizimi espriyi destekler düzeyde olmalı, gereksiz detaylardan uzak durulmalı ve abartılmamalıdır. Karikatürümüzün çalışma alanının odağına konumlandıracağımız karikatürün öznesi olan figürler çinileme esnasında kalın kontür çizgileriyle vurgulanmalı, arka plandaki unsurlar ise daha ince bir kontür çizgisiyle çizilerek perspektif ve derinlik algısı güçlendirilmelidir. Karikatürümüzün kompozisyonunu tasarlarken
Çizgilerin karışık görünmemesi için karikatürümüz üzerinde herhangi bir ekstra detay ya da süsleme yapılmaması espri konusunun anlaşılabilirliği bakımından önemlidir. Karikatürün esprisini, ironisini ortaya çıkartacak diğer önemli bir konu da negatif alan boşluklarıdır. Karikatürümüzdeki kompozisyonu doğru kurgulamak, verilmek istenen mesajın karşı tarafa yani alıcıya en hızlı şekilde iletilmesini de sağlar. Bu açıdan negatif alan boşlukları bırakılmaya çalışılmalı. Karikatür çalışma alanı tıka basa gereksiz detay unsurlarla doldurulmamalıdır. Kompozisyonda bir diğer önemli argüman da renktir. Karikatürümüzdeki kompozisyonun karışık görünmemesi açısından kullanacağımız renkler önem arz etmektedir. Renkleri kurgularken kompozisyondaki renk birliği, bütünlüğü korunmalı, anlaşılabilirliği sağlayacak, espriyi öne çıkartacak renkler kullanılarak yerine göre espriyi önceleyen renk vurgusu yapılmalıdır. Evet, artık karikatürümüzü çinlemeye geçebiliriz. Vaktinizi almamak için çinleme aşamasında videoyu hızlandırdım arkadaşlar. Koşan bir futbolcu çiziyoruz. Hatırlarsanız duruşlar ve hareketler 6. 7. derslerimizde koşan adam figürünü ve diğer hareket ve duruşları çizmiştik arkadaşlar. Karikatürümüzü çizerken kullandığımız malzemeler hakkında bilgi verecek olursak eğer 35'e 25 ölçülerinde 200 gram şöhler kağıdı kullanıyoruz arkadaşlar. Dış kontür çizgilerini Artline'ın 2 numaralı kaligrafi kalemiyle, iç kontürlerini de Snowman Driving Pen'in 01 numaralı keçeli kalemiyle çinliyorum arkadaşlar. Renk konusuna henüz geçmedik ama anlattıklarımı görebilmeniz açısından karikatürümüzü bitmiş olarak renkli bir şekilde az sonra videonun sonunda göreceksiniz arkadaşlar. Karikatür sever dostlarımız, bu haftaki dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Çizgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.